Şimdi bu ayıcığımızın şöyle bir alt kısmına minik bir taş yapmak istiyorum. Hangi ipi kullandım? Evimde olan arta kalan iplerden kullandım ben. Bu yün bir ip. Şöyle birazcık kalınca. Bunu seçtim. Rengi hoşuma gitti. 2,5 numaralı tığımla kullanacağım. Çünkü yani ipim ince değil. Siz de ipinizi seçip ona göre tığınızı ayarlarsınız. Yani yapacak olacağımız minik bir taş. Bunun için bir sihirli halka yapıyorum. Minik taşımız için. 6 tane X yapıyorum sihirli halkamın içine. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Birleştirelim. Şimdi işaret ipimizi takalım ve 6 x'imizi 12'ye çıkaracağız. Bunun için de her x'imizin içine ikişer tane x yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam. Bir sıra düz öreceğim 12 x'imi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar işaret ipimizi takalım. Bir örüp bir arttırarak devam edeceğiz. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tamam. Şimdi elimizdeki 18 x'i tekrar bir örüp bir azaltarak 12 x'i indiriyoruz. 1 azaltıyorum. 2 3 4 5 6 7 8
9 9 10 11 12. Tamam. Yeterli. İşaret ipimi çıkarıyorum. Dikme payı bırakıyoruz. Taşımızı hazırladık. Şimdi çerçevemizde kullanacağımız ağacımızı yapıyoruz. Kullandığım ip Cotton Gold. Şöyle. Bu rengini seçtim. Bu ton kahverengini seçtim. Tığım 2,5 milimetre. Zincir çekelim. Kilitliyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincir çektim. Doluyorum. 1, 2. Bakın doladıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içinden girdim. İkili trabzan yapıyorum. Sıramı böyle devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ikili trabzanımız var. Bir tane zincir yukarı çektim. Üst satıra geçtik. Doluyorum ve tam altından tekrar sırama devam edeceğim. Yani ikinci sıramızı yapacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Sıramı bitirdim. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Doladım. Diğer satırımıza başladık. Bu satırımızda da ikili trabzan yaparak ilerleyelim. 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Tekrar 2 zincir döndük. Sıramızı devam edeceğiz. İkili trabzan yaparak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir, iki zincir döndük. Devam ediyoruz. İkili trabzanlarımıza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptık. Bakalım. Şöyle bir kontrol edelim. 5.
Bir sıra daha yapmak istiyorum. Böylece 6 sıra örmüş olduk. İkili trabzan olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bakalım. Tamam, yeterli. Şimdi bu kısımda 1 2 3 4 5 6 sıra ikili trabzanımızı ördük. 9 tane zincir çektikten sonra her sıramızda 7 tane ikili trabzanımız var. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Evet. Şimdi ağacımızın dallarını yapacağız. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim. Şimdi 13 tane zincir çektikten sonra bakın geriye dönüyorum. Kaydırarak 1 2 3 4 5 6 7 kaydırarak geri dönüyoruz. 7 tane x'imi geriye döndüm. Sonra devam ediyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9x yaptım. Sonra tekrar kaydırarak geriye döneceğiz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 x'imi kaydırarak geriye döndüm. Bakın. Sonra hemen altından x yaptım. 1 2 3x yaptım. Bakın bu ağacımızın bir dalı olacak. Şimdi 3x yaptıktan sonra tekrar yukarıya doğru çıkacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 sayalım tekrar. 8 9 10 11 12 13 14 15. Bu kısa dal olacak. Geriye dönüyoruz. 15 geriye doğru dönüyorum kaydırarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ve 8. Tamam. Şimdi tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 yaptım. Bakın tekrar devam ediyorum. Kaydırarak geri gidiyorum. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Şimdi 6 yaptım. Tekrar yukarıya doğru gidiyorum. 2 3 4 5 5x yaptım. Sonra geri döneceğim.
yeterli. 2 tane küçük dalda çıkarmış olduk. Yeterli. Daha sonra geriye doğru işte kaydırarak sıramı tamamlayacağım. Sona kadar ilerledik. Şimdi sıramızdan devam edelim. Şimdi bir tane daha dalımızı çıkaralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Geriye doğru ilerliyoruz kaydırarak tekrar. Böylece 3. dalımızı da oluşturmuş olacağız ağacımızın. Tamam. Sonra tekrar yukarıya doğru gidiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geriye doğru kaydırarak gidiyoruz. 7 tane zincir çektikten sonra geriye doğru tekrar kaydırma yaparak ilerliyoruz. Tamam, sona geldik. Bakalım, evet. Şimdi diğer satırımıza birleştiriyoruz X yaparak. Böylece ağacımız bitti. Dallarını yaptık. Şimdi şöyle bakın. Şimdi bakın, bu yaptığımız kısmı şöyle birleştireceğiz. Şu şekilde. Bakın şöyle güzelce dikelim. Şu şekilde. Şöyle hafif hafif dikiyorum bakın. Tamam. Şöyle bakın, hafif hafif tutturarak ilerliyorum. Dikiş pot durmamasına dikkat edeceğim. Dikişimizin pot durmamasına dikkat edelim. Şöyle. Bu şekilde tutturuyoruz hafif hafif.
Şimdi şu uç kısmı da tutturalım açılmasın. Şöyle şu diğer başladığımız yer. Şöyle orayı da bir dikelim. Tamam. Evet. Şimdi ağacımızı şöyle yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce ben ağacımın içine birazcık elyaf doldurmak istiyorum. Şimdi elyafımızı bakın alıyoruz. Şöyle üstten, üstü açıktı zaten. Şöyle üstten dolduralım. Şu şekilde. Tamam. Yeterli. Fazla değil. Bakın şöyle azıcık şişlik olsun. Yeterli. Tamam. Şimdi ağacımızı dikeceğiz. Ağacımızı dikerken şu dallarını da güzelce yerleştirelim. Şu şekilde. Bakın şu şekilde dikmek istiyorum ben. Şöyle. Tamam. Önce şu uç kısmı birleştirelim birbirine. Dikerken kolaylık olur. Şu şekilde. Tamam. Şöyle bakın tam kenara oturttum ve dikiyorum. Tamam. Hafif hafif dikelim. Çektirtmeyelim. Bakın şöyle tutsun yani. Şöyle hafif. Arka taraftan belli olması hiç problem değil. Dediğim gibi yapıştıracağız. Yapıştıracağımız için yaptığımız işlem gözükmeyecek. O yüzden rahat rahat dikimimizi yapabiliriz. Yeterli. Bakın şöyle hafif tutturduk. Zaten tam anlamıyla da dikmedik. Tamam. Evet. Ağacımız bu şekilde olacak. Dalları dikmek için bakın şöyle ipimden alıyorum. Benim ipim cotton gold olduğu için şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle ayrılabiliyor. Katları var. Ondan şöyle bir kat aldım. İğneme takıyorum. Daha rahat dikeriz. Çünkü kalın ipin girip çıkması birazcık zor oluyor. Zahmetli oluyor. Böyle yapabilirsiniz. Tamam. Şöyle tek kattan da dikelim. Tamam. Şimdi şekil vererek dikeceğiz. Şöyle. Şimdi ayı tamam. Şöyle biraz yukarıda olsun. Tamam. Şimdi önce şuradan dikiyorum ben. Şu kısmı tutturacağım. Yeri belli olsun. Bakın ipimizi incelttik. Çok çabuk girip çıkıyor. Tamam. Evet. Sonra şöyle yerleştirdim. Şimdi diğer taraftan bakın diğer dalıma geçiyorum. Diğer daldan diğer dala geçtim. Onu da tutturdum. Sonra diğerine geçiyorum. Tabii arka taraf dediğim gibi dikişlerimiz belli olacak. Olsun.
Bakın. Tamam. Şimdi şu diğer dalımızı da dikelim, yerleştirelim. Şöyle. Diğer dalı da şöyle üste gelecek şekilde oturtuyorum. Tamam. Evet. Güzelce diktik. Şimdi ağacımızı yerleştirdik. Bakın gövdesini yaptık. Dallarını dikerek şöyle şekillendirdik. Yapmış olduğumuz bu taşı da dikeceğiz. Yerleştirelim onu da. Önce ben elyaf doldurmayacağım. Şöyle üstten dikerek kapatacağım. Tamam. Daha sonra bakın şöyle yerleştiriyorum. Tam şuradan dikeceğim. Bakın şöyle oturtuyoruz. Şöyle bakın, şöyle biraz şişiriyorum şöyle üstten bastırarak. Tamam. Tamam. Yeterli. Şimdi şu ipimizi de bağlayalım. En son bütün işlemler bittikten sonra yapıştırıcıyla birlikte bunu çerçevemizin tahtasına yapıştıracağız. Bu kadar. Tamam. Şimdi taşımızı yaptık. Şöyle. Şimdi ayıcığımızı buraya oturtacağız. Şimdi ayımızı da sabitleyelim. Ben yapıştırmak istemiyorum. Yani olur ya, belki hani gün gelir çıkartmak istersiniz. O yüzden sabitlemek istemiyorum. Şöyle arkadan iğnemi geçiriyorum. Hemen yanından tekrar arkaya gideceğim. Şöyle hafifçe yerleştiriyoruz. Tamam. Bir kere daha şöyle göbek kısmından girip çıkmak istiyorum ben. Tamam. Sonra geri dönüyorum.
Tamam. Böylece ayıcığımızı da sabitledik. Taşımız böyle. Şöyle biraz kabartalım. Tamam. Şu şekilde. Tamam. Şimdi ağacımıza bir tane elmayı yaptım. Diğer elmayı birlikte yapalım. Alize Deva'nın kırmızı ipini aldım. Tığım 1,25 milimetre. Sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamın içine 6x yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Birleştirdim. Sihirli halkamı şöyle kaydırarak birleştiriyorum. Tamam. Şimdi her x'imin içine ikişer tane x yaparak elimi 12x'e çıkaracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam. Şimdi 2 sıra 12x'imi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam. Bir sıra daha örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam. Şimdi bu sıramızda sadece azaltarak elimizi 6x'e indireceğiz. 1 2 3 3 4 5 6. Tamam. Şimdi 6x'imizi yaptık. İpimizi çıkaralım. Birazcık pay bırakalım. Şöyle. Tamam. Çok az elyaf dolduralım elmamızın içine. Şöyle minik bir elmamız olacak. Şöyle.
Tamam. Şimdi ipimizi iğnemize takalım. Bu 6 eksiği büzeceğiz. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Büzüyoruz. Daha sonra aynı yerden şöyle giriyorum. Arka tarafın sihirli halkasının olduğu yerden çıkıyorum ve bakın şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Bir kere daha girelim. Şimdi çıktık. Tamam. Aşağıya doğru çektim. Bakın elma şeklini alıyor azıcık. Hemen yanından şöyle tekrar girdim. Yukarıya doğru çıkıyorum. Aynı yerden çekelim. Evet. Şöyle elma şeklini alsın. İçeri doğru çöksün, yani hemen üstten ve alttan. Tamam. Şimdi elmamız hazır. Yaprağını yapacağız. Yaprağı içinde bakın bende şöyle bir ip vardı. Koton bir ip. Onu parçalara ayırdım. Yani çok katlı bir ip. Onu kısma ayırdım. Yani şu kadarcık incelttim. İncelterek aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Normalde şu kalınlıkta olan bir koton ipim vardı. Kalmış evde kalan iplerimden. Onu incelttim. Şöyle bir kısmını aldım. Minik bir yaprak yapmamız gerekiyor çünkü. Şimdi tığım aynı şekilde 1,25 milimetre. Yok. Zincir çekiyoruz. Önce kilitleyelim ve devam edelim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İlkine giriyorum. Kaydırarak aldım. Tamam. Doladım. Onun yanındakine girdim ve bir trabzan yaptım. Sonra onun yanındakine giriyorum ve kaydırarak alıyorum. Sonra tekrar aynı zincirimin içine girdim. Kaydırarak aldım. Doluyorum. Onun yanındaki zincirime girdim ve yalancı trabzan yaptım. Sonra tekrar en uçtakine girdim. Kaydırarak aldım. Tekrar giriyorum. Aynı yere bir kere daha kaydırarak aldım ve şu şekilde yaprağımı oluşturdum. Çıkaralım. Dikeceğiz şimdi yaprağımızı. Şu arkadaki fazlalığı atıyorum. İpimi, iğnemi geçiriyorum. Bakın yaprağımız şöyle. Daha sonra elmamı alıyorum. Bakın tam şuradan üstten girdim. Şöyle tam üstten gireceğim. Arka ortadan çıkacağım. Ve yaprağımı yerleştiriyorum şu şekilde. Bakın elmamızın yaprağı. Sonra tekrar geriye döndüm. Tamam. Şöyle bir ufak bir dikiş atalım. Tutturalım. Tamam. Elmamızın yaprağı hazır. Şimdi ağacıma dikeceğim. Bir tanemi buraya dikmiştim. Diğer elmamı da şöyle yukarıda bir yere sabitlemek istiyorum. Bakın şöyle girdim. Tamam. Şimdi bakın elmamızın yaprağını diktikten sonra şu ağacımın dalına sabitlemek istiyorum. Şöyle bakın tutturuyoruz. Fazla kuvvetli dikişler yapmamıza gerek yok. Şöyle uçtan uçtan o zaten sabitleyecek kendisini. Şöyle azıcık aldım. Buradan da aldım.
Evet, bu şekilde tutturuyoruz. Evet, şöyle tam uçtan şöyle minikçe şöyle güzelce sabitledik. Tamam. Daha sonra arkadan iğnemizi geçirelim ve çıkaralım. Düğüm atalım. Şöyle minik bir düğüm atalım. Tamam. Evet. Kalas. Evet, böylece ikinci elmamızı da yerleştirdik. Tamam. Şimdi çerçevemiz için şöyle minik çiçekler yapacağız. Papatyalar. Bunun için şöyle etem ipleri kullandım. Bakın şöyle ince. Çünkü Alize Diva ile yaptığım zaman çok kaba durdu. Hoşuma gitmedi. Evimde vardı. Gördüğünüz gibi şu 3 rengi kullanarak şöyle minik çiçekler yapacağım. Önce beyaz ipimizi alalım. Tığım 1,25 milimetre. Evet. Şimdi ilk olarak sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamın içine 6x yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Küçültüyoruz ve tam şu uçtan kaydırarak birleştiriyorum. Tamam. Sihirli halkamız bitti. Ne yapıyoruz? Şimdi ipimizin rengini değiştireceğiz. Sarı ipimi alıyorum ben. Şöyle ipimi taktım. Yerleştiriyorum. Tamam. Tamam. Şimdi bakın tam yanındakinden Beyla'dan ilerleyeceğiz. Beyla'dan girdim. Kaydırarak aldım. 1 2 zincir çektim. İpimi doluyorum. Aynı yere giriyorum. İkili trabzan yapacağım. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere girdim. İkili trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanındakinin Beyla'sından girdim. Kaydırarak aldım. 1 2 tane zincir çektim, doladım. Aynı yere giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyoruz. İkili trabzanımı yaptım. Bakın aynı şekilde yanındakinin Beyla'sından girdim. Kaydırarak aldım. 1 2 zincir doladım. Aynı yere giriyorum. İkili trabzan. Bir tane daha doluyorum. İkili trabzan yapacağım. Aynı yere giriyorum. 1 2. Sonra hemen yanındakinin Beyla'sından girdim. Kaydırarak aldım. 1 2 zincir çektim, doladım. Aynı yere giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanındakinden giriyorum. Kaydırarak aldım. 1 2 zincir çektim, doladım. İkili trabzan yapıyorum. Hemen bakın yanındakinden giriyorum tekrar. Kaydırarak aldım. Tamam. Bir tane daha yapalım. Tekrar doladım. Bakın aynı yere giriyorum. 1 ikili trabzan. Hemen şuradan bakın. Şu ipimi çekmek istiyorum. Toplayalım iplerimizi. Hemen şuradan girdim.
kaydırarak birleştirdim, topluyorum. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Keselim. Pay bırakarak kestim. Şimdi ipimi çıkaracağım. Şu fazlalıklarımızdan kurtulalım. Tamam. İpimi iğneme taktım. Bakın şöyle tutuyorum. Şimdi bu çiçeğimi şekillendireceğim. Bakın. Önce iğnemi tam şuradan geçirdim. Şöyle alttan girdim. Tamam. Sonra hemen yanından giriyorum karşı tarafa. Şöyle bakın, karşı tarafa geçtim. Tamam. Azıcık çektiriyorum. Sonra tekrar karşı tarafa geçtim. Tamam. Sonra iğnemi tekrar hemen şu yanından girip diğer yan taraftan çıkıyorum. Çektirdim. Aynı şekilde şuradan girdim ve bakın şu kısımdan çıkıyorum. Şöyle şekillendirdim. Bir daha gireceğim. Tamam. Şöyle çektirelim, şekillendirelim. Tamam. Şimdi tekrar şuradan arkadan çıkıyorum. Bir düğüm atalım, ipimizi çıkaralım. Tamam. Evet. Şimdi çiçeğimi aldım. Bakın yeşil ipimi taktım. Yeşil ipimi altından geçirdim çiçeğimi. Şöyle. Şu şekilde. Tamam. Sonra bakın nereye odaklandıracaksam şu fazlalığı kesmek istiyorum. Tamam. Şimdi çiçeğimi nereye yerleştireceksem şöyle biraz yukarıda olsun istiyorum. Yani tam şuradan geçireceğim. İğnemi yerleştiriyorum. Bakın. Tam şurada yerleştirdim. Tamam. Şu şekilde. Daha sonra tekrar arkadan öne doğru geldim. Tamam. Bakın şöyle alttan geçiriyorum. Bir kere daha. Tamam. Sonra şöyle bir uzantı yapıyoruz. Bakın çiçeğimizin sapını bu iple oluşturacağız. Şöyle bir uzantı yaptım. Bakın. Şu şekilde. Tamam. Sonra tekrar geri döndüm. Yaprağını oluşturuyoruz. Tamam. Tekrar buradan girip şuradan çıkacağım. Tekrar girip çıkıyoruz ve yaprağının içini böylelikle doldurmuş olacağım. Tamam. Bu şekilde. Evet. Diğer çiçeğimizi de yaptık. Şimdi ipimizi çıkaralım. İkinci çiçeğimi de yaptım. Evet, bakın şöyle çiçeklerimi çoğalttım. Şöyle yapraklarını yaptım. Göstereyim. Aynı nasıl bu yaprağı yaptıysak diğer aynı şekilde de şu yaprakları yerleştirdim. Şimdi bir tane daha yaptım. Beraber yapmak istiyorum sizinle.
Şimdi çiçeğimi yaptıktan sonra bu düzleme işlemini beraber yapalım istedim. Tekrar bir kere daha. Şöyle bakın. Şöyle. Bakın şöyle gidip gelmelerle birlikte şu sarı papatyamızın bu ortasındaki beyazı daha belirginleştiriyoruz. Bir nevi toplamış gibi bir şey oluyor. Şu şekilde. Daha bir hoş görünüyor. Şöyle düzelim. Bakın. Daha güzel oluyor. Şimdi. Yeterli bu kadar. Şimdi çiçek hazır. Şimdi yeşil sapını yapacağız birlikte. Şöyle minik bir düğüm atalım. Öncelikle yerleştirelim. İpimizi şöyle geçirdim. Tamam. Sonra tekrar geri dönüyorum. Tamam. Sonra bakın şurada bir iki gidip gelelim. İpimizi sabitleyelim güzelce. Evet, şu şekilde. Tamam. Evet. Şimdi nereye dikeceksek oraya odaklayalım çiçeğimizi. Şöyle olsun istiyorum. Sanki hemen onun yakınındaymış gibi. Şurada odaklamak istiyorum. Şu kısımda. Şöyle. Tamam. Çiçeğimi yerleştirdim. Şöyle. Sonra bakın ne yapacağım. Şöyle uzun bir çizik değil de şöyle kısa kısa ilerlemek istiyorum. Bir halde çiçeğimin uzunluğunu ayarlamak değil de şöyle kesik kesik olarak sapını yapmak istedim. Şöyle. Tamam. Bir kere daha şuradan girdim. Alta ulaştırdım bakın. Şimdi yapraklarını yapalım. Evet. Yapraklarını yapıyoruz. Şöyle. Aynı yere giriyorum. Evet. Şurada yapraklarını oluşturabiliriz artık. Yapacağımız yeri ayarladık. Şöyle yaprak oluşturuyoruz. Tamam. Sonra şu diğer kısma geçtim. Bakın burada da aynı şekilde şöyle ayıcımı biraz kenara ittiriyorum. Şöyle şurada minik bir yaprak yapmak istiyorum. Evet. Şöyle. Yani bu şekilde dolduracağız bu kısmı. Evet, ipimiz bitiyor. İpimiz bitene kadar şuradaki yaprağımızı içini dolduralım bir güzel. Tamam. İpimiz bitti. Yenisini takalım. Evet. Diğer ipimizi taktık. Şimdi diğer yaprağımızı da şurada oluşturalım. Şöyle.
Tamam. Bir tane de şurada yaprak yapmak istiyorum. Tamam. Yeterli. Evet. Şimdi çiçeklerimizi yaptık. Ben bir tane daha elma yaptım. Sanki ağaçtan düşmüş de şuraya konmuş. Şuraya düşmüş gibi şöyle şuradan birleştirmek istiyorum. Kenardan diktim. Sanki düşmüş süsü versin gibi. Şu şekilde. Tamam. Evet. Şöyle düzeltelim. Tamam. Elmamız da sanki ağaçtan düştü ve bu çiçeklerimizin arasında kaldı. Şimdi bulutumuzu yapacağım. Nako Paris'i kullanıyorum. Bu ipimin aynısından yapacağım bulutumu. Kullandığım tığ 2,5 milimetre. Öncelikle bir sihirli halka yapıyorum. İçine 6 tane X yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Tamam. 6x yaptım. Tam uçtan birleştiriyorum. Tamam. Şimdi işaret ipimi takıyorum. İlk olarak arttırmalarımız olacak. İlk x'imi şimdi işaret ipimi taktım ve ilk x'imin içine ikişer tane x yaptım. İkincisine de aynı şekilde 1 2 3 4 yani 2 kere arttırmış olduk. 5 6 3 kere arttırmış olduk. Tamam. Sonra devam ediyorum. 1 2 3. Tamam. Şimdi tekrar işaret ipimi takıyorum. Her x'imin içine 6 tane x'im var. Bu 6 x'imin her birinin içine ikişer tane x yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam. Sonra 3x'imi yaparak sıramı bitiriyorum. 1 2 ve 3. Tamam. Şimdi işaret ipimi takıyorum ve 1-2 sıra düz olarak öreceğim. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tamam. Bir sıra daha örelim. Elimde 15 x'im var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İpimi takıyorum. Bir sıra daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tamam. Şimdi işaret ipimi takıyorum. Altı x'imin içinin her birine ikişer tane x yapıyorum. 1, 2, arttırıyoruz bu kısımda. 6 x'imin her x'inin içine ikişer tane x yaparak arttırıyorum. 4. arttırmam, 5. arttırmam, 6. arttırmam. Tamam. Düz olarak sıramı bitiriyorum daha sonra. İşaret ipimi takıyorum. 2 sıra düz örelim. Arttırma ve eksiltme yapmadan devam edelim. 2 sıra düz örelim. 2 sıra ördükten sonra bir sıra daha ördüm. Böylece 3 sıra örmüş olduk. Şimdi tekrar işaret ipimi takıyorum ve 6 tane azaltma yaparak devam edeceğim. 6 tane azaltmam var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapalım. Böylece 7 tane azaltma yapmış olduk. Sonra sıramızı sıra başına doğru düz olarak ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tamam. Tekrar ipimi takıyorum. Ve 2 sıra öreceğim. 1, 2,
2 sıra düz olarak örelim. Devam edelim. 2 sıramı ördüm, bitirdim. Şimdi işaret ipimi takıyorum ve azaltmalarımız olacak bu sıramızda da. Şöyle 1 2, ikinci azaltmam, üçüncü azaltmam, dördüncü azaltmam, beşinci azaltmam, altıncı azaltmam. Yedinci azaltma. Yedinci azaltma. Yani sıra boyunca azaltarak ilerledik. 7 tane azaltmamı yaptım. Şimdi ipimi takıyorum. 1-2 sıra öreceğim. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar takıyorum ve devam ediyorum örmeye. İkinci sıram 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tamam. Yeterli. Şimdi işaret ipimi çıkarıyorum. Biraz pay bırakarak kestim. Şöyle ipimi çıkarıyorum. Şimdi elyaf dolduracağız. Şöyle güzelce elyafla dolduruyoruz. Evet. Güzelce bulutumuzu doldurduk. Şöyle şekillendirelim. Tamam. Tamam. Bulutumu şurada birleştirmek istiyorum. Çerçevemizin. Tamam. Şurası. Şöyle bir bulutumuz olsun. Şurada. Tamam. Şuraya yerleştireceğim. Tamam. Şöyle bir gidip gelelim. Yeterli. Bakalım. Tamam. Gayet güzel. Şu uç kısımlarından da tutturmak istiyorum. Biraz fazla hareket ediyormuş gibi geldi. Şöyle bir iki gidip gelelim. Sabitleyelim. Şu şekilde. Tamam. Tamam. Sonra şöyle gidiyoruz. Şu diğer uç kısımdan da tutturup sabitleyelim. Tamam. Evet.
Evet, böyle daha bir hoş oldu görüntüsü. Şimdi yapmış olduğumuz bulutumuza şimdi 2 tane güzel minik göz yapalım ki daha hoş olsun. Bunun için şöyle turkuaz renkli bir ipimi kullandım. Evet. Gözleri turkuaz olsun istedim. Evet. Cotton Gold'un turkuaz rengi vardı. Onu kullanıyorum gözlerini yaparken. Şu şekilde. Tamam. Bir kere daha giriyorum ve şuradan çıkacağım. Tamam. Şimdi burada da gözlerini oluşturacağım. Evet, şöyle. Tamam. Şöyle güzel bir ağzını da yaptık mı? Tamam. Evet. Gözlerimiz hazır. Şimdi şöyle gülen bir ağız. Şöyle ağzını da yaptık mı? Tamam. Evet. Şöyle düzeltelim. Evet. Tamam. Şimdi yapmış olduğumuzu çerçevemize güzelce yerleştireceğiz. Bunun için bir yapışkana ihtiyacımız var. Benim elimde olan bu yapışkanı kullanıyorum. Şöyle yapışkanımızı güzelce dökelim. Yedirelim. Her yerine gelsin. Şöyle güzelce yapıştırıyorum. Her yerine gelecek şekilde yapıştıralım. Şöyle kenarlarına. Tamam. Güzelce yapıştırdık. Evet. Yeterli. Daha sonra alıyoruz ve yerleştiriyoruz. Tamam. Güzelce yerleştirelim çerçevemize. Şöyle. Tamam. Güzelce yerleştiriyoruz. Yapışkanı sürdükten sonra şöyle çektiriyoruz. Kumaşımızı tam olarak üzerine oturtuyoruz. Şöyle. Tamam. Şöyle birazcık şöyle şuraları da bastıralım ki otursun. Böyle yavaş yavaş. Daha sonra düzeltelim. Tamam. Şöyle yerleştiriyoruz. Evet. Daha sonra bunu kurumaya bırakacağız. Kurusun. Evet. Böyle çerçevemize yerleştirdik. Tamam. Daha sonra yerleştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ve kapatıyoruz.
Tamam. Böylece 3 boyutlu çerçevemiz hazır. Şöyle. Ağaçtaki elmalarıyla. Evet. Şöyle hoş. Minik bir 3 boyutlu çerçeve hazırladık hep birlikte. İnşallah beğendiğinizi umuyorum. Çok hoş bir çalışmaydı. Sanki resim çizer gibi. Daha yeni ve daha güzel çalışmalarımızda inşallah tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok selam.